Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü. Bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Alatav'ın karı eridi. Sular kan aktı. Kırgız yurdu başsız kaldı. Boylar, Altaylardan Kanga'ya kadar darmadağındı. Zulüm, bozkırı zifiri bir sis gibi kaplamışken, hürriyetin sesi kısılmış, ocaklar sönmeye yüz tutmuştu. Gökyüzü, 7 kat dipten sarsılırken, bu karanlığı yırtacak olan ilahi bir işaret bekleniyordu. Ancak bir çocuk doğdu ki, adı göklerde yazılıydı. O, elinde kanla doğdu. Henüz kundağındayken kükreyen bu yavru, Kırgız'ın sönmüş ocağını yeniden harlamaya, küllerden bir imparatorluk doğurmaya gelmişti. Kundağı bile bir alpin zırhı kadar ağırdı. Bakışları ise güneşin kendisinden daha yakıcıydı. O geldiğinde dünya titredi. Manas geliyor. Avucundaki pıhtılaşmış kan, dökülen her damla mazlum kanının hesabının sorulacağının ve parçalanmış boyların tek bir yumrukta birleşeceğinin kutsal nişanesiydi. Tanrı Dağları, bu isimle ilk kez tanıştığında, kayalar bile saygıyla eğildi. Yaşlı Yakup Han, evlat hasretiyle yanan ve rüzgarda tek başına sallanan bir çınar gibiydi. Gözyaşları kurumuş, toprağına can verecek bir fidanın özlemiyle yıllarca Tanrı'ya yakarmıştı. Kendisinden sonra yurdunun sahipsiz kalacağı korkusu, onu her gece uykusuz bırakıyordu. Bir gece, rüyasında, karnından doğan devasa bir güneşin, tüm dünyayı aydınlattığını, o güneşin gölgesinin ise, Çin Seddi'ni bir çırpıda aştığını gördü. Bu rüya, sadece bir hanedanın değil, bir milletin yeniden doğuşunun ilahi müjdesiydi. Aksakallı bilgeler rüyayı yordu. Gelen sadece bir oğul değil, Kırgız'ın ebedi hakanı, boyların birleştiricisi Manastır. Yakup Han, bu müjdeyle yeniden gençleşti. Yüreğindeki sönük ateş, volkana dönüştü. Manas, doğar doğmaz ağlamak yerine, gök gürültüsünü andıran bir sesle kükredi. Daha kırkı çıkmadan, ağır bir gürz istedi. Elleriyle demiri bir hamur gibi büküyor. Gözleriyle, en cesur pehlivanları bile, korkudan yerine çiviliyordu. Doğa ana bile onun gelişiyle titremiş, bütün hayvanlar, onun doğduğu yurda doğru başlarını eğmişti. Düşman casusları bu mucizeyi görünce, korkudan dilleri tutuldu. Ve birçoğu bu heybet karşısında dehşetten can verdi. O, ana sütüyle değil, göklerden gelen alplik ruhuyla beslenen bir cihan pehlivanıydı. Kundaktaki Manas, sıradan bir bebek gibi değil. Sanki binlerce kişilik ordusuna emirler yağdıran bir başbuğ gibi mağrur ve dik duruyordu. Beşiğindeki her hareketi, gelecekteki büyük fetihlerin ilk tatbikatı gibiydi. Henüz 10 yaşında bir çocukken, yurdu yağmalayan Kalmuk çeteleri, savunmasız köyleri ateşe verip, halkı dehşete düşürdü. Manas altına bir tay çekip, kimseden icazet almadan tek başına, bu sinsi pusunun tam kalbine daldı. Küçük bedenindeki dev ruh, korkunun ne olduğunu bilmiyordu. Çocuk elindeki gürzüyle, dev cüsseli haydutları birer birer yere sererken, her vuruşunda, bir kayanın parçalanış sesini andıran tınılar geliyordu. Bozkır'ın kurt eneği, İlk kanını, vatan toprağını korumak için döktü ve rüştünü ispatladı. Düşmanlar bu bir çocuk değil, kadim bir devin ruhu canlanmış diyerek arkalarına bakmadan kaçtılar. Ve Manas'ın adı ilk kez. Düşman yüreklerine korku saldı. O günden sonra hiçbir yağmacı, Manas'ın olduğu oymağa yaklaşmaya cesaret edemedi. Manas'ın ünü, dağları aşıp okyanuslara ulaşınca, Bozkır'ın her köşesinden en yiğit, en korkusuz 40 alp onun yanına akın etti. Bu yiğitlerin her biri tek başına bir kaleyi fethedecek güçte, her biri birer doğa felaketi kadar yıkıcıydı. Onlar, kaderleri Manas'ın kaderiyle mühürlenmiş,
gökyüzünün aslanlarıydı. Geceleyin yanan dev bir ateşin başında, kılıçlarını göğe kaldırıp ant içtiler. Ölürsek toprağımız, kalırsak manasımız için. Son nefesimize kadar cenk edeceğiz. Yeminleştikleri an, yıldızların bile daha parlak yandığı görüldü. Bu 40 yiğit, manasın vücudunu koruyan çelik bir zırh, düşmanın kalbine inen 40 ayrı hançerdi. Onlar olmadan Manas, Manas olmadan Kırgız Birliği asla tamamlanamazdı. Manasın heybetini taşıyacak at, ne yeryüzündeki haralarda, ne de sıradan bozkırlarda bulunabilirdi. Sonunda, efsanevi Akkula, bir fırtınanın içinden süzülerek geldi. Rüzgardan hızlı, oklardan çevik ve yelesi, ak bulutlar gibi bembeyazdı. O, sadece bir hayvan değil. Gök Tanrı'nın Manas'a en büyük armağanıydı. Akkula, Manas'ı gördüğü an, onun gerçek sahibi olduğunu anlayıp, önünde diz çöktü. Sahibi üzerine bindiğinde, at ve binici tek bir ruh, tek bir fırtına haline gelerek doğayı dize getirdi. Artık Manas'ın ayakları yere değmiyor, rüzgarla birlikte uçuyordu. Akkula'nın nalları yere değdiğinde yer sarsılıyor, sıçradığında ise bulutların üzerine kadar ulaşıyordu. Onun kişnemesi, ordulara cesaret, düşmana ise ölüm korkusu veren bir marş gibiydi. Manas, Altaylardan Tanrı Dağlarına kadar savrulan ve köle edilen Kırgız boylarına dört bir yandan ulaklar saldı. Birleşmeyen boyu el, bölünmüş boyu kurt yer. Gelin, Manas'ın ak sancağı altında tek yumruk olun. Bu çağrı, yüzyıllık bir esaretin, zincirlerini kıracak olan ilk darbeydi. Mesajı duyan binlerce atlı, ufukta devasa toz bulutları çıkararak her yönden gelmeye başladı. Parçalanmış bir millet, tek bir liderin sesinde, kendi özünü ve onurunu yeniden buluyordu. Farklı tamgalar taşıyan binlerce bayrak, Manas'ın yükseklerde dalgalanan ak sancağının etrafında saf tuttu. Gökhan'dan sonra ilk kez, bu kadar çok Türk tamışı, aynı meydanda birleşmişti. Talas Vadisi'nin, uçsuz bucaksız çayırlarında kurulan devasa kurultayda, boybeyleri ve aksakallar bir araya gelerek, kaderlerini tayin ettiler. 9 kat ak keçe üzerine, Manas'ı büyük bir saygıyla oturttular. Bu, Kırgız tarihinin en önemli ve en kutlu dönüm noktasıydı. Yiğitlerin omuzlarında havaya kaldırılan Manas, tüm Kırgızların başbuğu ve hanı ilan edildi. O an, yer gök alkışlarla inledi. O gün sadece bir han seçilmedi. O gün, Kırgız milleti bir özne olarak, tarih sahnesine yeniden çıktı. Gökyüzündeki kartallar, Manas'ın başı üzerinde geniş daireler çizerek, bu kutlu birleşmeyi göklerden selamladı. Tanrı dağları, gerçek sahibinin tahta çıktığını, tüm dünyaya gürleyerek duyurdu. Manas'ın yanına sıradan bir eş değil, bir devlet ana, bir strateji ustası ve bir sırdaş olan Kanıkey gerekti. Bilge ve vakur kişiliğiyle Kanıkey, Manas'ın delişmen ruhunu dinginleştiren ve ona yol gösteren bir kutup yıldızı oldu. Onların birlikteliği, güç ve aklın muhteşem birleşimiydi. Kanıkey, Manas için oklardan ve kılıçtan koruyan sihirli zırhlar dikti. En ağır savaş yaralarını gizemli otlarla iyileştirdi. Manas keskin bir kılıçsa, Kanıkey o kılıcı tutan güçlü bilek ve onu her daim keskin tutan bir bilgelikti. Günlerce süren düğün toyunda, Altayların en parlak incisi olan bu kadın, Kırgız'ın parlayan güneşine eş oldu. Toyda dağıtılan ikramlar ve yapılan yarışmalar, yıllarca unutulmadı. Çin sarayının en büyük generallerinden biri olan Almanbet, oradaki zulmü görüp terk etti. Ve Manas'ın safına katıldı. Manas, bu yabancıyı sadece bir asker değil, öz kardeşinden öte, bir can yoldaşı olarak kabul etti. Almanbet'in gelişi, ordunun gücüne akıl kattı. Almanbet, Manas ordusunun beyni ve baş stratejisti oldu. Çin surlarının zayıf noktalarını ve düşman taktiklerini Manas'a bir bir öğretti. İki büyük alpin bu sarsılmaz dostluğu, Bozkır'ın kaderini ebediyen değiştiren en büyük siyasi hamleydi. Manas ve Almanbet, ay ışığı altında devasa haritalar üzerinde gece boyunca gelecek fetihleri ve Bozkır'ın güvenliğini planlarken tek bir ruh gibiydiler. Aralarındaki bağ,
kan bağından daha kutsal bir inanç bağıydı. İşgalci Kalmukanlarının yaptığı zulme son vermek için başlatılan ilk büyük harekatta Manas ve Kırkçora düşman karargahına bir çığ gibi düştü. Her kılıç darbesi yılların birikmiş öfkesini ve hürriyet özlemini haykırıyordu. Ovada adeta kan ve tozun birbirine karıştığı bir mahşer yaşanıyordu. Akkula'nın üzerinde bir alev sütunu gibi uçan Manas, düşman sancağını kendi elleriyle yere çaldı ve Kırgız bayrağını en yüksek tepeye dikti. Zulmün karanlık kaleleri birer birer yıkıldı. Kırgız toprağı, işgalcilerin kanında yıkanarak arındı. Savaşın sonunda, karların üzerinde sadece adalet ve zafer rüzgarları eserken, kurtarılan halk, Manas'ın adını bir dua gibi haykırıyordu. Bu zafer, gelecekteki daha büyük fetihlerin sadece bir başlangıcı ve habercisiydi. Kazak boylarının efsanevi Alpi Er Gökçe ile Manas'ın yolları, stratejik bir bölgede karşı karşıya geldi. Başta bir güç gösterisi ve rekabetle başlayan bu karşılaşma, Bozkır'ın iki devini bir savaşın eşiğine getirdi. İki büyük Alp'in, birbirine bakan gözlerinde şimşekler çakıyordu. Ancak Manas, kibri ve savaşı değil, adaleti ve ortak geleceği seçerek Er Gökçe'ye dostluk elini uzattı. Türk'ün Türkiye olan yersiz kırgınlığı o gün son buldu ve Bozkır'ın iki kanadı birleşti. İki dev ordu birleştiğinde ortaya çıkan mahşeri kalabalık, ufuk çizgisini bile görünmez kılan bir toz bulutuna dönüştü. Artık Manas'ın ordusu sadece Kırgızlardan değil, tüm Bozkır'ın yiğitlerinden oluşuyordu. Manas ve Birleşik Bozkır orduları, zulmün merkezi olarak görülen Pekin'e doğru, tarihin en büyük askeri akınını başlattı. Bu sefer, sadece bir intikam değil, Bozkır'ın güvenliğini ebediyen sağlama alma mücadelesiydi. Yüz binlerce atlı, haftalarca süren çetin yolları, fırtına gibi aştı. Çin Seddi'nin, o devasa surlarının önünde toplanan mahşeri kalabalık, yerleşik dünyanın görmediği bir manzaraydı. Almanbet'in dehası ve Manas'ın sarsılmaz gücüyle aşılmaz denilen kapılar birer birer delindi. Pekin'in altın çatılı saraylarına giren Bozkır'ın çocukları, yerleşik dünyanın zenginliklerine değil, hürriyetin zaferine odaklanmışlardı. Bu seferle birlikte, Türk mührü, medeniyetin uç noktasına kadar derince vuruldu. Manas'ın giderek artan gücünden ve otoritesinden korkan, öz amcaları ve Közkamanlar, karanlık bir ittifak kurup sinsi bir plan hazırladılar. Büyük bir kutlama ziyafeti sırasında, Manas'ın şerefine kaldırılan kadehteki kımıza, öldürücü bir zehir karıştırdılar. Sofra başındaki gülümsemelerin arkasında, soğuk bir ölüm saklıydı. Kadehi içen Manas'ın gözleri karardı. Gücü çekildi ve tüm Alplerin önünde sarsılarak yere düştü. İhanetinin açtığı yara, en keskin düşman kılıcından bile daha derine ve daha acımasızca işlemişti. Ancak Göktanrı, Kırgız'ın güneşinin bu kadar erken batmasına izin vermedi. Sadık Kanıkey, karanlık çadırda günlerce zehirle savaşarak eşini ölümün pençesinden geri aldı. İhanet edenler, Manas'ın yeniden ayağa kalktığını gördüklerinde kendi sonlarını hazırlamışlardı. Manas, hayatı boyunca girdiği sayısız cenkten dolayı, bedeninde adeta bir harita gibi onlarca yara izi taşıyordu. Büyük bir savaşın ardından, aldığı ağır darbeyle bitkin düşen başbuğ, Alatav'ın eteklerindeki gizli bir karargaha çekildi. Bedeni yorgun düşse de, gözlerindeki ateş, hala düşmanı titretmeye yetiyordu. Kanıkey, eşinin başında bir nöbetçi gibi, gece gündüz bekledi. En nadide otlarla, onun yaralarını tek tek sardı ve ruhuna güç verdi. Aslan yaralıyken bile, kükrediğinde, dağların zirvesindeki karların sarsıldığı rivayet edildi. Manas'ın yaraları yavaş yavaş kapandıkça, içindeki vatan sevgisi ve birlik ateşi, daha harlı, daha durdurulamaz bir şekilde yanmaya başladı. O, her iyileşme sürecinden sonra, daha bilgin ve daha acımasız, bir savaşçı olarak geri dönüyordu. Bozkır'ın en hürmet gören hanlarından, Kökötay Han'ın vefatı üzerine, Türk tarihinin gördüğü en görkemli aş düzenlendi. Bu tören için, tüm dünya beyleri, hanları ve en güçlü pehlivanları
Alatav'ın eteklerine davet edildi. Binlerce ak çadır, ovayı beyaz bir deniz gibi kaplamıştı. Günlerce süren at yarışları, güreşler ve okçuluk müsabakalarıyla Türk'ün askeri ve fiziksel gücü, dosta güven, düşmana dehşet saldı. Bu toy, sadece bir anma değil, Kırgız birliğinin ve manasın sarsılmaz gücünün tüm cihana ilanıydı. Kazanlarda kaynayan, binlerce ton et ve dağıtılan ikramlar, Bozkır'ın cömertliğini ve zenginliğini kanıtlayan bir bolluk içinde sunuldu. Tüm boylar bu sofrada birleşerek, kardeşliklerini bir kez daha pekiştirdiler. Manas'ın en dişli ve en karanlık rakibi olan Çinli başbuğ Kongurbay, orduların önünde Manas'ı teke tek dövüşe davet etti. İki devin, iki farklı medeniyetin temsilcisi olarak girdiği bu amansız kavga 7 gün 7 gece boyunca sürdü. Yer gök, bu iki devin sarsıcı çarpışmasıyla adeta kıyameti yaşıyordu. Kılıçlar köreldi, gürzler parçalandı, zırhlar döküldü. Ancak ikisi de geri adım atmadı. Manas, son bir gayretle ve göklerden gelen bir kuvvetle Kongurbay'ı yere çalıp adaletini tüm ovaya haykırdı. Mağlup olan Kongurbay, karanlığa sığınarak kaçarken, Kırgız ordusunun zafer nidaları, Tanrı Dağları'nın zirvelerinde yankılanmaya devam etti. Bu düello, bir kahramanın sadece bilek gücüyle değil, ruhunun sarsılmazlığıyla kazandığı en büyük sınavdı. Uzun ve şanlı bir ömrün, sayısız zaferin sonunda, Manas en savunmasız anında, ibadet halindeyken, sinsi bir düşman okuyla arkadan vuruldu. Okyanuslar kadar derin olan ömrü, bir şehadet şerbetiyle ebediyete doğru akmaya başladı. Bozkır'ın güneşi, bir ihanetinin gölgesinde batmaya hazırlanıyordu. Alatav yasa boğuldu, nehirlerin akışı durdu. Gökyüzündeki kartallar, sessizliğe büründü. Güneş battı. Ama onun aydınlattığı Bozkır ve kurduğu birlik, karanlığa asla teslim olmayacak kadar köklüydü. Manas'ın naaşı, Talas'taki o meşhur türbesine binlerce yiğidin omuzlarında taşınırken, tüm Kırgız halkı göğü yırtan bir feryatla ağladı. Kahramanın bedeni toprağa girse de, ruhu kırk çorasıyla birlikte ebedi nöbetine başladı. Manas'ın gidişinden sonra, düşmanlar akbabalar gibi yeniden yurda üşüştü ve her şeyi yağmalamaya başladı. Sadık Kanıkey, yüreğindeki acıyı bir kenara bırakıp, Manas'ın tek emaneti olan oğlu Semete'yi kucağına alarak gizli dağ yollarından kaçırdı. Bir ana, sadece evladını değil, bir milletin gelecek umudunu da taşıyordu. Semete'yi düşman gözlerden saklayarak, ona babasının kahramanlıklarını, Kırgız töresini ve intikamın kutsallığını her gün fısıldayarak büyüttü. Kanıkey'in gözyaşları, Semetey'in çelik gibi sert bir alp olmasını sağlayan bileği taşıydı. Genç Semetey, babasının devasa zırhını ilk kez giydiğinde ve kılıcını kuşandığında Alatav'ın zirveleri yeniden gururla gürledi. Manas'ın tohumu, toprağın altından daha güçlü bir çınar olarak yeniden filizlenmişti. Semetey beklenen yaşa ulaştığında, babasının kutsal zırhını tam dolduran bir heybetle ortaya çıktı. Ve Akkula'nın soyundan gelen o fırtına atın sırtına bindi. Kırgız yurdu, kayıp hanının dönüşüyle adeta yeniden hayat bularak çiçeklendi. Babasının yarım bıraktığı birliği, yeniden kuran Semetey, sinsi hainleri ve işgalci zalimleri, Kırgız topraklarından bir fırtına gibi temizledi. Manas ölmemişti. O, oğlunun keskin kılıcında ve sarsılmaz iradesinde yeniden vücut bulmuştu. Manas'ın 40 çorası, Semetey'in önünde büyük bir vefayla diz çökerek Manas geri döndü diye tüm dünyaya haykırdı. Bu diriliş, Türk milletinin asla yok edilemeyeceğinin ve her zaman yeniden doğacağının kanıtıydı. Manas, artık sadece bir insan değil, bir milletin yaşayan hafızası, ahlak pusulası ve en büyük ansiklopedisidir. Yüzlerce yıldır, Manasçı adı verilen kutlu ozanlar tarafından bir nefeste binlerce dize dökülerek bugüne ulaşmıştır. O, sesle örülen bir kaledir. Dizeler bir okyanus gibi taşmış, yarım milyonu aşan sayısıyla dünyanın en uzun destanı olarak tarihe geçmiştir. Dünya döndükçe ve tek bir Kırgız nefes aldıkça, Manas'ın adı, Bozkır'ın sonsuz rüzgarında yankılanmaya devam edecektir. Manas'ın türbesinden
Gökyüzüne doğru yükselen o manevi ışık, tüm Türk dünyasının yolunu aydınlatan bir meşale gibi. Hiç sönmeden yanmaktadır. Geçmişin şanı, geleceğin umudu, bu destanın her bir kelimesinde saklıdır. Manas öldü mü? Hayır. O her Manasçının, ciğerden gelen nefesinde, her Kırgız'ın vatan aşkıyla çarpan kalbinde ve her Türk'ün hürriyet sancağında sonsuza dek yaşıyor. Onun ruhu, Alatav'ın en yüksek zirvesinde bizleri gözetlemektedir. Ve bilinsin ki, Manas adı anıldıkça, Tanrı dağları asla sahipsiz kalmayacak ve Türk'ün başı asla yere eğilmeyecektir. Mazlumun ahı yerde kalmayacak, zalimin tahtı ise her daim bu isimle sarsılacaktır. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.